Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bugünkü videomuz biraz daha farklı. Yani yeni oyunculara, YKYK1'i oynamak isteyen oyunculardır tabii ki. Özellikle o yüzden bu videoyu izleyin. Belki sizin de dikkatinizi çekecek. Bu videonun konusu tabii ki 4076 Krallığı ve burada gördüğünüz gibi 4076 Krallığı'na herkese selamlarımız olsun. Birçok Türk oyuncu var ve birçok da yabancı oyuncumuz vardır. Bu videonun konusu göç alıyor. Yani 4076 KYK1 için göç alacak. Ancak göç alma şekilleri nelerdir bunları hepsini teker teker size videoda anlatırım. İlk başında size söyleyeyim. 4076 hem yabancı hem de Türk oyuncu yönetimiyle karışıktır. Yani 7/24 aktif bir krallıktan bahsedebiliyoruz arkadaşlar. İç savaş yaşandı mı, yaşanmadı mı bunları hepsini teker teker beraber gösteririz ve onları beraber inceleyeceğiz. İlk başında bunu size söylüyorum. Ancak buradaki gördüğümüz gibi 4076 krallığında birlik gücünde bakarsak 1 milyar 598 milyonluk bir birliğimiz vardır. İkinci birliğimiz 1 milyar 100 milyon. Üçüncü birliğimiz 862, 690, 565, 429 milyonluk bir birliklerimize sahibiz. Yani buradaki birlikler böyle bir gücü vardır. O yüzden arkadaşlar eğer ki siz de bu birliklere ya bu krallığa katılmak istiyorsunuz tabii ki buradan artık kime yazacağınızı size söylüyorum. Bireysel güçlere bakarsak 4076'da gayet düzgün bir şekilde oyuncularımız vardır. Yani buradaki 60 milyon bir balina, ikinci balinamız yine de 59 milyon yani 60 milyon o da. Üçüncü balinamız 56-57 milyonluk ve dördüncüsü de tabii ki 44 milyonluk. Yani neredeyse 4 tane tabii ki T5'imiz vardır bu krallıkta. Ve güzel de paket çekiliyor. Yani krallıkta böyle oyuncularımız artık birinci birlikte ve ikinci birlikte dağılıyor ve böyle bir şekilde devam ediyor. Diğer oyuncularımız 26 milyon, 26, 25, 22, 21, 21 yani böyle bir şekilde oyuncularımız tabii ki devam ediyor ve normal sıradan çok sağlam iç savaş olmadan huzurlu bir krallık arıyorsunuz. Buraya tabii ki gelebilirsiniz. Ondan harici birlik leş sayısına bakarsak 655 milyonluk bir birliğimiz var. İkinci birliğimizde 386 milyon ve üçüncü birliğimizde 240 milyonluk bir leş puanı vardır. Bireysel leş puanlara bakarsak buradaki 96 milyonluk bir leş puanı, ikinci birliğimiz 64, üçüncü kişi 28 milyon, dördüncü 25 ve böyle bir şekilde oluyor. Peki bunun sebebi nelerdir? Herkes biliyor yeni krallıklarda birçok krallıkta tabii ki iç savaş yaşanıyor. Ve burada birçok daha kraken ya balina oluyordu. Ancak böyle bir şekilde krallıklarda yani bazı balinalar veya bazı krakenler gerçekten huzur bozucu bir insanlarlar. Yani bunu yanlış anlamayın lütfen. Ama bazı insanlar böyle bir şeyleri yaşıyorlar yani ve bir ego ister istemez yaşıyorlar yani bu ego oluyor. O yüzden bu krallıkta da ego olmayan bir insanlar da yer alıyor ve öyle bir şeyde karşı çıkıyorlar. Egosu olan da buradan göndermişler arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. O yüzden biraz daha leş puanlar böyle bir yüksek şekilde tutulmuştur. Ancak şu an herhangi bir iç savaş yoktur. Peki bu herhangi bir iç savaş yoktur nereden bulabiliyoruz arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi üçüncü yani zon 3'te buradaki kayıp tapınakta yani burada bir birlik, iki birlik, üç birlik burada yer alıyor arkadaşlar ve çok güzel ve çok sağlam bir şekilde her yerden yani oyuncularımız gidiyor. Her zon bir birliğe ve kurallara göre dağıtılmıştır arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. Peki hangi krallıklardan göç alıyorlar? Nereden gelebiliyorsunuz? Gelin arkadaşlar. İlk başında ben size bunu da söyleyeyim. Birlik hediyesi birinci birliğimiz 15 seviye bir birlik hediyesi vardır. Hatta böyle bir şekilde birinci seviyemiz o birinci birliğimiz 15 seviye. İkinci birliğimiz burada 14 seviye. Üçüncü birliğimiz de 11 seviyedir. Ama genellikle bu krallıkta ve bu birliklerden yani burada altın sandık genellikle etkinliklere göre artık gösteriyor. Yani artı gösteriyor arkadaşlar. Ama genellikle günde 10-15 tane altın paket geliyor yani. Yeni bir krallıktır ve bu gayet normaldir ve düzgün bir şekilde hesabınız yani ilerleyebiliyor. MG'ler yavaliler nasıl paylaşılıyor? Ya bunlar ya etkinlikleri falan hepsini size söyleyeyim. Ancak bunu böyle bir şey söyleyeyim. Yani buradaki 4076 krallığı yani buradaki gelen amaç nedir aslında? Buradaki gelen amaç yıldızı almak veya hatta KYK'da yani böyle bir şekilde şey yapmak değildir. Şov yapmak değildir. Burada bir aile kurmak.
amacıyla gelmiştir. Yani oyuncular sakin bir şekilde, huzurlu bir şekilde Türk oyuncular ve yabancı oyuncular istedikleri zamanlarda savaşabilecek bir krallığı yönetmek istiyorlar yani. Onu da size söylüyorum ki aklınızda bulunsun. Buradaki R4'lerimiz veya R5'lerimiz veya R3'lerimiz genellikle yani şu an bu saatte 27 kişi bir aktiflik vardır. Yani bu saatte gündüz belki daha artırılıyor. Öğleden sonra yine de aynı şekilde ve böyle normal bir şekilde her zaman aktiflik gösteriliyor. Buradaki gördüğünüz gibi R4'lerden en azından 1-2 kişi sürekli aktiftir arkadaşlar. Rütbe 3'lerden ya R3'lerden de buradan böyle bir şekilde tabii ki görebiliyorsunuz ve her şey de kuralına göre yapılmıştır. Yani buradaki IV, V ve bunları ben bilmiyorum ancak bunları da çözeriz. Bakalım neler vardır. Buradaki bütün oyuncularımız böyle bir şekilde bir güçlere sahipler. Buradaki rütbe 2'ler de tabii ki R4'lerdir. Yani buradaki gördüğünüz gibi R4 officer, bunlar R4 officerleri falandır, evet anladık artık. Buradan böyle bir şekilde her şeyini kuralına göre yapmışlar. Yani kimse bunları unutmasın. Bir başkasıyla olsa onlar buraya gelsin R4'lerle falan değiştirsinler yani. Buradan gördüğünüz gibi bütün oyuncularımız vardı. İkinci kısmımız kral sürekli dönüştürülüyor. Yani bir Kraken'le Valinalarla birlikte arasında bu krallık dönüştürülüyor. Yani Zedakser aktif olmadığı süreçte başka bir R5 oluyor. O da aktif olmadığı süreçte başka birisi de oluyor ama genellikle Zedakser ve bir tane daha Balinea oluyor yani bunlarda. Bunları da size söylemek istiyorum. Valiler nasıl oluyor ya? Valileri nasıl yani yönetiyorlar? Onu da size söyleyeyim. Buradaki en güçlü validen vardır burada. Valilerden burada MG ihtiyacı olanlar öncelik veriyoruz. Yani krallık adına destek verebilecek oyunculardan. Örnek veriyorum. Birisi garnizon tutuyor. Martel'e ihtiyacı vardır. Martel valisi onlara veriliyor. Birisi rally açıyor. Başka bir komutana ihtiyacı vardır. Ona verilecek. Yani valiler sıralamalı ve krallığının ihtiyacına göre veriliyor arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. Aktif etkinliklerden bahsedersek yani diğer etkinlikler aktif birlikte yani birlikte oynadığınız etkinlikler sürekli genellikle saatleri önceden yani krallık postası ile birlikte paylaşıyorlar yani her şeyi buradan paylaşıyorlar arkadaşlar ve ondan sonrası size bilgilendirme yapıyor, bu saatte aktif oluyoruz. Yani valileri de size düzgün bir şekilde anlattım. Etkinlikleri de anlattık. Altın kafa etkinlikleri nasıl oluyor? Altın kafa etkinlikleri bu krallık daha yeni bir krallık olduğu için arkadaşlar yani şu an sıralama yok altın kafalarda. Herkes basabileceği gücü basabiliyor ve istediği sırayı alıyor. Ancak krallık daha bir şekilde daha biraz pişsin, oyuncular birbirlerini tanıdıktan sonra zaten bu da sıralama yapılıyor ve böyle olacak. Peki krallık sizden ne istiyor? Savaşın. Krallık için elinizden geleni ardına koymayın ve burayı eviniz gibi hissedin. Biz böyle bir oyuncular arıyoruz. Yani bu krallıkta eğer ki böyle bir şekilde yani bir amacınız varsa sakin, düzgün bir şekilde saygı çerçevesinde bir krallık arıyorsunuz. 4070'i ben size önerebilirim ve buradaki tabii ki oyuncular R4'leri veya R5'leri de özellikle Zedakser'i ben 3170'ten beri ben tanıyorum arkadaşlar ve o adamla gerçekten oynadık yani. Hem oyunu bilgiye sahiptir hem de kendisi de genç dostumuzdur yani ciddi anlamda heveslidir oyunda ve sürekli aktif olduğu için bunları da size söylemek istiyorum. Diğer R4'ler, diğer R3'ler, R2'lerde falan da gördüğünüz gibi aktivite vardır ve sürekli Barbar Kalesi dönüyor. Yani günde galiba genellikle 1-2 sandık rahatlıkla yani 2 sandık patlıyor, buradan görebiliyorsunuz ve bunları tabii ki siz zaten göreceksiniz buraya gelirsiniz. Birinci birliğe girmeniz ya herhangi bir şekilde bunları da tabii ki ben şu an söylemiyorum. Ancak 10 milyon üzerine oyuncular birinci birlikte de yer alabiliyor. Buradan gördüğünüz gibi Filipa kraldır burada Zedakser ile beraber ama krallıkta Zedakser tabii ki diplomasıyı da yapıyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi eğer ki göç etmek istiyorsunuz Filipa yazabiliyorsunuz. Yani Filipa tabii ki buradaki Kraken. Yani burada bu oyuncuyu yazabiliyorsunuz veya hatta Zedakser'e yazabiliyorsunuz. Zedakser kendisi de yani bu hesap kralın hesabı. Şu an ben kralın hesabındayım. Bu iki oyuncuya yazarsınız göç etmek için. Onlar muhakkak size yardımcı oluyor. Genellikle göç edebilecek krallıklar hangisidir? 4073, 4074 ve 4075. Ve Zedakser'in dediği gibi bu karalardan gerçekten fazlasıyla Türk oyuncu var. Ve bu Türk oyuncuları yani bir aile olarak aynı krallıkta toplamak istiyorum abi dedi. Ve ben de bunun için yani bu videoyu yapmak istedim. Liderlik veya hatta bu tarz şekilde yani eğer ki R4'lükte falan tecrübeler vardı tabii ki. Ve herkes yani boş boşuna kolay kolay burada bir krallık elde
geçirmemiş. Niye bunu söylüyorum? Çünkü buradaki bu kadar iç savaşlara rağmen ve bu kadar yani bireysel sayılara rağmen bu krallığı elde tutmuşlar. Ve her ne olursa olsun krallık için herkes elinden geleni yapmıştır. Gerek Philip, gerek diğer R4'lerimiz ve R5'ler ve oyuncular hepsini elinden geleni yapmışlar. Ve şu an krallık gerçekten huzur verici bir krallıktır. Kaynak konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Çünkü kaynak destekçileri vardır krallıktan muhakkak. Onu da size söyleyebilirim. Şu anda dediğim gibi yani 4 tane balinaları da vardır. Aslında burada böyle bir şekilde de böyle bir söz de vardır. KVK biri oynayıp ve göç edecek oyuncu değil de krallık için elinden geleni yapabilecek bir oyuncu arıyoruz biz. Her ne olursa olsun. Saygımız vardır. Güç bir önemi yoktur. Biz beraber buradan büyüyeceğiz. Bu krallığı tutacağız ve beraber oyunu hatta öğrenebiliriz daha fazlasıyla da bir sözleri tabii ki vardır. Özellikle benim ricam ya hatta söylemek istediğim şey budur. Eğer ki gerçekten saygı çerçevesinde bir krallık arıyorsunuz, huzurlu bir krallık arıyorsunuz, 4076'yı muhakkak ve muhakkak tabii ki tavsiye edebilirim ve göç etmek isterseniz Filipe ve Zedaxer'a yazabiliyorsunuz. Onlar gereken her şeyi ve gereken bilgileri size söylüyorlar. KVK'da ne kadar leş puan kasmanız gerekiyor, ne kadar ölü vermeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor. Bunları da tabii ki daha fazla detayları tabii ki burada Zedaxer'a veya Filipe yazabilirsiniz. Onlar size aktarılıyorlar. O yüzden şimdiden söylüyorum. Eğer ki 4073, 4074 veya 4075'te oynuyorsunuz ve gerçekten de bir Türk kralı ve karışık yani 7/24 aktif bir krallık arıyorsunuz. 4076'yı tercih edebiliyorsunuz. Kaç kişi gidiyor, kaç kişi gitmiyor bilemiyoruz ama burayı çok sağlam bir şekilde KVK2 içinde hazırlığını yapacağız. İlk başında KVK1 için düzgün bir hale getireceğiz göçle birlikte ve KVK2 için de elimizden geleni yapacağız ve çok daha sağlam ve çok daha güzel bir krallığı tabii ki kuracağız. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz ve göç etmek isterseniz yorumlarda bile yazabilirsiniz veya hatta Felipe veya Zedaxer'a ulaşabilirsiniz. ID'yi de buradan ben göstereyim Zedaxer'in 224 376 355 bir ID'ye sahiptir arkadaşlar. Açıklamada da ben tabii ki gereken linkleri size paylaşırım. Yani Discord linkini de paylaşırım ben. Onlarla iletişime geçebiliyorsunuz veya hatta oyunun üzerine iletişim yapabiliyorsunuz. Yani bir T4'sınız veya T5'siniz. Burada güle güle zevkli bir günler yaşayacaksınız. Karada da KVK'da da zevk yaşayabiliyorsunuz. Çünkü bir Türk ve yabancı yönetim burada yer alıyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz beni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.